Arkadaşlar merhabalar. Bugün 12 Haziran 2020 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Bu kitapla ilgili kısa bir tanıtım videosu göndermiştim. İzlemiştiniz. Şimdi ayrıntıları anlatacağım. Kısaca ayrıntıları anlatacağım size. Şimdi double diploma. Bahsetmiştim. Meşhur bir şey vardı. Konuşma vardı. Telgraf vardı. Yani telegram. İngilizcesi telgraf vardı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi e, Türkiye'den Ankara'ya bir telgraf gönderiyor. Mustafa Kemal'le yaptığı görüşmeyi, röportajı yani kısa röportajı bildiriyor. Yani kralı bilgilendiriyor. Ölüm döşeğinde öldükten sonra. Mustafa Kemal öldükten sonra. Son gün yanında yani. 10 Kasım sabahı yanında görüşme yapıyorlar. O ayrıntıya gireceğiz. Şimdi bu kitapta işte orijinal yani orijinali var. Bu hep bahsedilirdi. Burada orijinali var. Onu göstermiştim ben size. Şöyle sayfası şuydu. Ve şurasıydı. Şimdi anlatacağım. Şöyle şunu da indireyim elimle. Pardon şu da gitsin. Şuradan bahsedeceğim. Demiştik işte hani o çok İngilizceyi bizden iyi bilenler var ya baksın orijinaline baksın diye şey yapmıştık. Şimdi şöyle yapalım. Önce bu kişinin Sir Percy Lorraine'i bir görelim. Değil mi? Ne demişti Sir Percy Lorraine? Ankara elçisi, İngiltere'nin Ankara elçisi. O meşhur söz. Yani Mustafa Kemal ölmeden önce yerine Cumhurbaşkanı arıyor. Kime teklif ediyor bunu? İngiliz Büyükelçiye teklif ediyor. Sir Percy Lorraine'e teklif ediyor. Diyor ki akıl almaz bir şey. Benim yerime Cumhurbaşkanı olur musun diyor. Cümle orada. İşte işin bam tarafı burada yani. Hani marulun ne derler göbeği. Sebze severler için, vejeteryenler için. Et severler için girmiyorum oraya. Antrikot. Göbeği burası. Tamam. Şimdi önce bu kişiye bir bakalım. Şöyle göstermiştim. Tanıtımda göstermişim. Tekrardan gösterelim. Kayda geçelim. Bu Kral Edward 8. Kral Edward İstanbul'a geldiğinde yine yatıyla geldi. Nedense bu İngilizler ya yatla geliyor ya gemiyle geliyor. Çanakkale'ye yerleşiyor. Buraya ayrıca irdeleriz bir gün. Sizin de aklınızda olsun. Şimdi gelmişler. Şöyle göstermiştim. Şu sigara içen Sir Percy Lorraine. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi. Mustafa Kemal'in benim yerime Cumhurbaşkanı olur musun dediği İngiliz. Bu da neydi? Kral Edward'tı. 8. Edward'tı. Ve ne demiştik? Konuşuyorlar. Fakat bir gerginlik var. Yüzü öne düşmüş Mustafa Kemal'in. Bu gergin. Demek ki anlaşmalarda bir şey var. Yani anlaşmalar tam istediği gibi olmuyor. Yerine getirilmiyor. Herhalde tahmin edilenden daha az insan asılmış. Anadolu halkı asılmış. Daha fazla mı istiyorlar? Ne yapıyorlar? İşte Ayasofya'yı görüşüyorlar olabilir. Gizli anlaşmalar olabilir. Bilmiyoruz onu. Ama buradaki şimdi konumuz bu kişi. Sir Percy Lorraine. Tamam. Şimdi marulun göbeği yani telgrafın en önemli yerini şurayı size aktaracağım. Sonradan geri döneceğim. Ayrıntılara gireriz. Tamam. Veya şöyle yapalım. Kabaca ben size söyleyeyim. Ondan sonra şey yapalım. Kabaca anlatayım. 10 Kasım sabahı 10 Kasım sabahı 1938. Yani görüşme sabah yapılıyor. Bir şey geliyor. Telefon geliyor bu kişiye. Sir Percy Lorraine'e. Ve o kadar araları iyi ki Mustafa Kemal'le. Diyor ki işte I naturally obeyed the summons immediately and left just in time to catch the night train. Şimdi
e, I was in the middle of dinner when the message. Yani mesaj geldiğinde yemeğin ortasındaymış. Akşam yemeğinin ortasındaymış. Ve doğal olarak obeyed, biat ettim diyor yani. Bu summons davete hemen immediately e, ve hemen left, terk ettim ve time to catch the night train, gece trenini yakaladım diyor bak. O kadar bağlılar, araları çok iyi, ilişkisi çok iyi. Şimdi on my arrival this morning at the Dolmabahçe Palace, I found His Excellency diyor. Dolmabahçe'ye vardığımda sabahtı. Sabahtı. Excellence diye hitap ediyor Mustafa Kemal'e. Tamam mı? Orada işte bakın diyorlar mesela, yine Dolmabahçe'de bahsettik ya, hep Dolmabahçe'de oluyor. Yaşar Büyükanıt'la da Dolmabahçe'de görüşme olmuştu. O mezara kadar gitti ama bu 30 yıl sürmüş. İşte 1961'de öldükten sonra 1968'de 68'de oğlu kitap yayınlıyor. Bu kitabı yayınlıyor. Kişiyle ilgili bir şey daha da söyleyeyim. 1880 doğumlu, yani Mustafa Kemal'den, tabii ki gerçek yaşı değil 1881 ama bir yaş büyük. 1880 doğumlu Sir Percy Lorraine 1961'de de ölüyor. İşte bu kitapta 1968'de, yani öldükten 7 sene sonra basılıyor. Şunu da belirteyim. Bu kitap Mustafa Kemal ile ilgili bir kitap değil. Yani o kadar büyük yapmayın. Onu da söyleyeyim yani. Kemalistler. Onunla ilgili bir kitap değil. Sadece bu kitabın 3 sayfası ona ait. Mustafa Kemal ile ilgili 3 sayfası ona. Onun dışında yine Mussolini'ler. Bakın indeksi görün. İndeksi göstereyim size ben. İndeksi, yani içindekileri göstereyim ben size. Şöyle. Kimler var? Yani Şükrü Saraçoğlu da var. Onu da söyleyeyim. Şükrü Saraçoğlu var. Ondan sonra şöyle. Bakın indekse. Yani hiç Mustafa Kemal'le falan ilgisi yok. Bir çıkarı yok yani. Bir şey kazanmaz bundan. Şöyle bakın, bir sürü insan var. Sadece 3 sayfası Mustafa Kemal'le ilgili. Yani bu adam bundan bir şey kazanmaz. Ün kazanmaz. Hani Gabır'la ilgili diyorlar ya, size Gabır'la ilgili diyorlar. Efendim Gabır işte şöhret olma. Ya kadının şöhrete ihtiyacı yok ki. Yani niye yapsın ki? Zaten o kitapta da sadece birkaç sayfası Mustafa Kemal'la ilgiliydi. Tamam. Adamı söyledik. Şimdi İngiliz Büyükelçi Dolmabahçe Sarayı'na girdi. Mustafa Kemal'i nasıl buldu? His Excellency propped up by pillows with 2 doctors and 2 nurses in attendance. Yastıklar desteğinde durabiliyordu yatağında. Yastıklar desteğinde durabiliyordu. 2 doktor vardı. 2 nurse vardı. Devamı. Onlara dedi ki yani siz çıkın buradan, doktorlara ve kayıtlara geçmesin diye, hemşirelere ihtiyacım olduğu zaman sizi çağırırım dedi yani. He would ring if he required anything. Bir şeye ihtiyacı olduğu zaman çağırabilirim. Onu da bir gönderdi. Şimdi bazıları diyor ki ya kayıtlarda yok diyor. Dolmabahçe kayıt defterinde de yok diyor bu konuşma. İşte İngiliz istihbarat şeylerinde de yok diyor bu telgraf. Ya bir kere 1936'da olmuş. İngiliz istihbaratı arşivleri 100 yılda bir veya bilemedi 50 yılda bir, o da isterse. 1936 100 yıl koy üzerine, 2036'yı bekleyeceksin. Yanılmıyorsam. İki, niye versin ki böyle bir şeyi? Böyle bir telgrafı, aleyhine olabilecek bir telgrafı neden arşiv yapsın, yayınlasın? Onun dışında Dolmabahçe kayıtlarında bak boşaltmış. Yani Mustafa Kemal 2 doktoru ve 2 hemşireye gidin demiş. İhtiyacım olduğu zaman gelirsiniz demiş. Ne oldu? O da kayıtlarda yok. Bir de
Acaba bunun için mi yapıldı? Mesela bu görüşme ortaya çıkmasın diye mi? 9'u 5 geçe öldü diyorlar değil mi? Şeyde 10 Kasım 9'u 5 geçe. 9 sabahleyin zaten İngiliz Büyükelçi ile görüşüyor. Sir Percy Lorraine'le görüşüyor. Ona teklif ediyor. Yerime Cumhurbaşkanı olur musun diye. Sen şimdi o saati kaydırdığın an sabaha sabah ölmüş adam. Ölmüş adam kimle görüşecek değil mi? Ama ne diyor burada? Görüştükten sonra diyor that evening o akşam öldü diyor. Akşam öldü diyor yani. Ne oldu? Sen o arada o arayı yemiş oldun. Orayı yok saydın yani o görüşmeyi. Şimdi şimdi bu telgrafı biliyorsunuz. Dönemin İngiltere'de dönemin şeyine Dışişleri Bakanı'na gönderiyor. Lord Halifax'e gönderiyor. Herkes şaşırıyor buna. Yani İngiliz Dışişleri tarihinde böyle bir teklif böyle bir teklifle karşılaşılmamış. Yani ne diyelim buna ne teklif? Tövbe tövbe ahlaksız teklif değil de. Ve diyor ki zaten başlık şey diyor. Adamımız diyor yani İngiltere diyor ki adamımız yani elçimiz. İşte Türkiye'yi yönetme şeyini, talebini nasıl şey yaptı? Reddetti. Şimdi İngiltere Dışişleri bile bu teklif karşısında şaşırmış. Böyle bir şeyle karşılaşmamışlar. Neyse elçi işte elçi o an daha önce birçok kez görüşmüş. Yani röportaj yapmış. Ve e, şey söylüyor burada. I had with him in the past. Çok interview yapmıştım şeyle ilgili ama bunun diyor this might well be the last son olabilir diyor. Yani öleceğini o da hissediyor. Neyse bu arada çok arkadaşı oldu diyor Mustafa Kemal'in ama kaybetti. E, benim advisor'ıma daha çok şey yapardı. Ne derler? Değer verirdi diyor. Sonra o arada bir şey var. Alexandretta dispute tartışması yani İskenderun Hatay tartışması da o zaman şeyde gündemde. O var. Neyse benimle diyor Mustafa Kemal sessizce konuştu diyor. Söyledi diyor. Şimdi he had consulted me as freely as though I had been a Turkish cabinet minister myself. Yani bana danışırdı. Ben bir diyor şey gibiydim diyor. Kabine yani bakan gibiydim diyor. Ya yani minister myself. Bakan gibi bana çok yani rahat danışırdı. It was his prerogative as president. O bir ayrıcalığa sahipti. Of the Republic to nominate a successor before his demise. İşte burası. Göbeği burası. Yani o bir ayrıcalıklı şey olarak Cumhurbaşkanı olarak ölmeden önce ölmeden önce kendi şeyini varisini adayını açıklayabilme ayrıcalığına sahipti diyor. Prerogatif sahipti. Privilege sahipti. Ve burası yine Marol'un şeyi. His most earnest wish was that I should succeed him as president and for this reason he wished to know what my reactions would be to this proposal. Şimdi bu önerinin bu yani bunu çok istiyordu diyor. Yani benim Sir Percy Lorraine diyor ki Mustafa Kemal benim Cumhurbaşkanı olmamı burası önemli. His most earnest wish çok diliyordu yani. I should succeed varis yerine onun yerine as a president Cumhurbaşkanı
çok istiyordu ve e, bu önerisinde benim tepkimi merak ediyordu. Fakat diyor, after some minutes of silent reflection, sessizlik oldu diyor. Ve I told His Excellency in reply, ekselanslarına yani Mustafa Kemal'e söyledim. Bakalım ne söylemiş. Şimdi diğer sayfada da bu sayfada bakın kanlı canlı gösteriyorum. Böyle ekran görüntüsü falan değil. Bu sayfada teklifi sundu. Şimdi bu diğer 42 bu sayfa 43'e geçtik. Burada da tepkisini söyleyecek. Tepkisini anlatıyor. Ondan sonra diğer sayfada da yerine artık çaresiz cevap alınca şurada İsmet İnönü var. Yerime diyor my place diyor. İsmet İnönü'yü diyor şey yaptı diyor. He would therefore nominate İsmet İnönü in my place. Burayı da unutmayın lütfen. Şöyle göstereyim. Şurası. Tamam. Bu arada aralara giriyorum. Bu şeyde 1936 4 Eylül 1936 8. Kral 8. Edward Kral 8. Edward geldiğinde hani fotoğrafı gösterdim ya başında. Mustafa Kemal işte o ara Sir Percy elçiye Percy Lorraine'e sigara kasesi şey yapmış, hediye etmiş, altın sigara hediye etmiş kasesi. Neyse devam edelim. Kırmadan Mustafa Kemal'i nasıl reddederim diye düşünüyor. Adam politik adam, diplomatik. Diyor ki efendim diyor benim diyor İngiliz yani Britanya dışişleri kariyerimde daha yapacak çok şeyim var. Bu benim alanım değil. Sanki bu çift diploma şey gibi ya, çift diplomat gibi. İki tarafa da çalışan adam. Bu benim alanım değil. Yani şey yaparız. Affınızı rica ederim gibi bir şekilde dolaylı şeyler söylüyor. Şimdi izah ettikten sonra adam bak böyle bir şeyi kabul etmenin tehlikeli olduğunu biliyor. İngiliz elçi bak bunun farkında. Bizim Mustafa Kemal farkında değil. Yani böyle bir şeyi Cumhurbaşkanlığına bir İngiliz'in kabul etmesinin ne kadar tehlikeli olabileceğini söylüyor. I to accept the suggestion that he should nominate me as his successor, it would create a most dangerous precedent. I must therefore regretfully but firmly decline. Bunun çok tehlikeli olabileceğini yani biliyor ve yani şeyce kırmadan decline yapıyor. Bunu reddediyor. Neyse bunu anlayan Mustafa Kemal ne yapıyor? Şöyle hani yastıklarla şeyde duruyordu ya yatakta durmaya çalışıyordu ya. He sunk back on the pillow and rang for his nurses. Tekrar yastıkların içerisine gömüldü, bıraktı kendini ve hemşireleri çağırdı. His Excellency informed me that he fully understood the reasons which had influenced my decision. Benim kararımı neler etkilediğini ekselansları anlamıştı. Yani good enough, yeterliydi diyor. He was good enough to say that though bitterly disappointed. Yani hayal kırıklığı yaşamıştı. Neyse geçtik. Ne dedik burada? He would therefore nominate İsmet İnönü my place. Benim yerime İsmet İnönü'yü ne yaptı? Benim yerime diyor. Bak İngiliz elçi diyor ki benim yerime diyor. Şurada şöyle göstermiştim. Benim yerime. Tamam. Ve o akşam da Mustafa Kemal ölüyor.
o akşam ölüyor. That evening, Atatürk demiyorum ama işte Atatürk was dead diyor. That evening. Şurada bakın. Şurada o akşam öldü diyor. Yani şeyi çürütmüş oluyor. Sabah 9'u 5 geçe öldüğünü çürütmüş oluyor burada. Mustafa Kemal'in. Neyse bilgilendiriyor şeyi. Yine burada demiş one of Dixon's most valued possessions was the gold cigarette case. Altın sigara şeyi işte ne de tabakası given by Atatürk to Lorraine. Atatürk tarafından işte Mustafa Kemal tarafından Lorraine'e verildiğinden de bahsediyor. Bu sayfa böyle. Evet arkadaşlar, bugün 12 Haziran 2020 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Tanıtımı 2 gün önce yapmıştık. Kısa tanıtım yapmıştık bununla ilgili. Tekrardan o Mustafa Kemal'in benim yerime Cumhurbaşkanı olur musun dediği kişi Sir Percy Lorraine'in fotoğrafına bir daha bakalım. Kral Edward'la beraber. Şu gördüğünüz kişi Sir Percy Lorraine, sigara içen. Şu da Kral Edward, Mustafa Kemal, düşünceliler demiştik. Tamam. Bunu koyduk. Evet, şimdi gelelim ve tekrardan tepkilere gelelim. İhtimaller neler diyorlar? Diyorlar ki böyle bir telgrafa İngiliz istihbarat arşivlerinde karşılaşmadık diyorlar. Karşılaşmasın, hem sana vermez, her şeyi vermez. Bir. İki, hani rüşvetin belgesi olur demiş. Hani Özal döneminde vardı ya, kimdi o? Engin, Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan'dı. Rüşvetin belgesi mi olur demişlerdi ya. Yani böyle bir teklifin belgesi mi olur? Olsa bile verir mi? Sana her şeyi veriyor mu? İngiliz istihbaratı, arşivleri. Tamam. Biri bu. İddialardan biri. Diğeri işte Dolmabahçe kayıtlarından bahsediliyor. Dolmabahçe kayıtlarında böyle bir görüşme yapılmadı deniyor. Yani orada da şey yapılır. Buyurun, ölüm saatiyle bile oynanmış. Doktorları çıkartmış odadan. 2 tane hemşireyi çıkartmış. Kimdi o 2 doktor? Kimdi o 2 hemşire? Ondan sonra. Bu. Başka? İşte kitabımızdan bahsettik. 1968'de basılmış. Oğlu tarafından basılmış. 321 sayfa. Bunu bir ara İngiliz The Sunday Times gazetesi haber yapmış. Bu telgrafı haber yapmış İngiliz The Sunday Times gazetesi. Tekrar ediyoruz, bu kitap Mustafa Kemal için yazılmamış. Gösterdik. Sadece 3-4 sayfası Mustafa Kemal ile ilgili. Onun dışında bir sürü şey var bu kitapta. Yani oturup da Mustafa Kemal'i küçük düşüreceğiz veya büyük düşüreceğiz, büyüteceğiz diye yazılmamış. Böyle bir kitap. Onu da yaptık. Ne diyor başlıkta? Adamımız nasıl reddetti diyor. Yani Türkiye Cumhurbaşkanlığını, Türkiye'yi yönetmeyi nasıl reddetti diye geçiyor. O marulun göbeğini son kez bir daha göstereyim kapamadan önce. Şurası, yani teklif ettiği, zaten ben diyor kabine ministri gibiydim diyor. Bakan gibiydim yani. Bana sürekli danışırdı diyor. Kendisinden sonra Cumhurbaşkanı olmamı çok istiyordu diyor. Çok istiyordu ve benim tepkimi merak ediyordu diyor. Ve böyle de bir ayrıcalığı vardı diyor. Böyle bir yetkisi vardı diyor burada. Bir daha bakalım. Orijinalini bir daha alalım o cümlenin. Marul'un göbeğini. I had been a Turkish cabinet minister myself. İşte yani kabine gibi, bakanı gibiydim. It was his prerogative as president of the republic to nominate a successor before his demise. Ölmeden önce Cumhurbaşkanı, yerine gelecek Cumhurbaşkanını seçme şeyi vardı, ayrıcalığı vardı diyor. Ve he most earnest wish was that I should succeed him as president. Yani benim olmamı çok istiyordu, onun yerine, onun varisi olmamı, onun halife olmamı çok istiyordu ve and for reason he wished to know what my reactions would be on this proposal. Ve benim bu proposal, bu öneri karşısındaki tepkimi merak ediyordu diyor. Ondan sonra after some minutes of silence reflections, yansımalar, sessizlik ve adam cevabını veriyor. Evet, durum böyle.
Bu arada çoğu kaynaklarda Mustafa Kemal'den diktatör diye bahsediliyor. Ve diktatörlük olarak bahsediliyor. Yani adamlar hem işlerini gördürtüyorlar hem yayınlarında diktatör diye bahsediyorlar. Ona da ayrıca geleceğim. Bir de İslam'la fight ettiğini, savaştığını söylüyorlar. Özellikle İslam'la fight edildiğini, bunun özel bir görevi olduğunu söylüyorlar. Bunu da ayrıca bahsederiz. Bakın arkadaşlar, virtual diktatör diyor burada. Yani diktatör diyor. Sürekli diktatör diyor yani. Ve diyor şey yaptı diyor. Fesi değiştirdi diyor. İşte peçeyi değiştirdi diyor. Kıyafeti değiştirdi diyor. European clothes yaptı diyor. Avrupa tarzı yaptı diyor. Aynı hani şeyde bahsettim ya. Küçük Prens'te bahsettim ya. Zorla kullandı ya. Ve bunları illegal yaptı diyor. Yasa dışı yaptı diyor. Kanun dışı yaptı diyor. Bakın bunu bir İngiliz elçi söylüyor. Illegal for diyor. Bak buyur abi ya. Sırf bundan daha iyi yargılanabilir Mustafa Kemal. Bakın. Illegal diyor. Nerede? Şurada. Illegal diyor abi ya. Bak. Illegal diyor. Bunları illegal, yasa dışı yaptı diyor ya. Ve yasa dışı yaptı diyor. Fights for Islam. Gazi diye hitap ediyor. İslam'la savaştı diyor. Tamam. Ve bunları diyor şey yaptı diyor. İllegal olarak yaptı diyor. İşte alfabeyi değiştirdi. Latinize yaptı diyor. Ondan sonra yani sonra 1934'te diyor, in 1934 he made surnames compulsory. Soyadını zorunlu yaptı diyor, compulsory. Ve diyor for himself he took Atatürk. Yani kendine diyor şeyi aldı diyor. En iyi yerini aldı diyor. Atatürk'ü aldı diyor. Yani diyor anlamı diyor çift Türk. Atatürklerin yani Türklerin şefi. Şefi anlamında aldı diyor. Evet, yine buradan şey yapacağız, alıntılar yapacağız arkadaşlar. Peki, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere diyorum.